Bu sefer İngiltere'deyim. Londra'dan başladım, Stonehenge'e gittim, Bath şehrinin sokaklarında dolaştım ve bu yolculuk birkaç videodan oluşacak. Bu video serisinin ilki Londra. İlk izlenimlerim, şehrin atmosferi ve Londra'da geçirdiğim anlar. Devamı için takipte kalın. Şimdi Londra ile başlıyoruz. İyi seyirler. Şu otobüs beni işte bir yere kadar götürüyor. Ondan sonra da metroya biniyorsunuz. Ama ben ilk indiğimde, baktığımda saat böyle 12 gibi falandı. Direkt metro gözüküyordu. Ben en son 5'te işte 5'te de metro açılıyor gözüküyordu. Kapanışı da 12 aslında gözüküyor. Ben çok şey yapamadım. 5'te açılmadı galiba o zaman. Çünkü Google Maps bu sefer bana sadece aracı göstermeye başladı. Otobüse bin falan filan yaptı. Yani bilmiyorum, belki siz indiğinizde o metroyu da görmedim bu arada. Yani metro olması lazım. O metroya binip direkt bir yerlere gidebiliyorsunuz. Yani evsiz bu arada görüyorum. Evsizler de var. Çadır kurmuşlar. Çadırlarda yatıyorlar. Bir tık fazla geldi gözüme. Mesela gerçi İstanbul'daki evsizler genelde işte alt geçitlerde falan oluyor. O yüzden dışarıda pek görmüyoruz. Burada bildiğiniz çadır kurmuşlar. Bizdekiler biraz daha sadece işte ne bileyim yorgan falan tarzı bir şeye giriyorlar. O yüzden fazla göze de batmıyor olabilir. Ama cidden caddeler çok güzel. Yani bunu söyleyeceğim. Ah, bir de bu aksanları beni bitiriyor. Ha, bu arada belki metroyu daha sonra çekerim. Metro çok eski. Yani direkt böyle şehrin merkezine gelen bir metro var. Ama dökülüyor, yıkılıyor. Hani böyle otantik bir eskiliği de yok bu arada. Böyle hoşuma gitmedi. Metrolar olmamış. Londra'ya yakıştıramadım. Hani böyle olur ya, eski tarz bari metro olsa, hani olsa, yok, bildiğiniz normal metro. Ama eskimiş yani. O zaman ne diyoruz? Londra Belediye Başkanı ayağını denk al demiyoruz. Ne bileyim, bence güzelleştirilebilir gibi bir, buradan duyarsa tabii, Türkçe de biliyorsa bir el atsın şu metrolara. Sokaklar çok temiz. Dedim, hemen çöp gördüm. Tabii Japonya temizliği yok. Bunu artık herhalde gittiğim her yerde belirteceğim. Her şey yaptım, Japonya temizliği yok. Japonya şu bir kere Japonya'ya gittik ya, anlatacağız artık. Ama yok, olsun diye demiyorum. Cidden yani arkadaşlar, önce Japonya'ya gidin. Yani ya gidebiliyorsanız önce Japonya'ya gidin. Japonya başka. Yani buralar da güzel, tamam. İngiltere güneş batmayan ülke falan filan ama yok. Japonya. Bu ne böyle? Bu çok iyi. Evet. Beğendim. Bunu onayladım ama burası mı giriş bilmiyorum. Neyse, bakalım, şimdi öğreneceğiz. Arkadaşlar, zaten ben yanlış gelmişim. Bu saray olanmış. Benim gitmem gereken şu karşıdaki yer. Saray güzelmiş bu arada. Saray bayağı güzel. Ya daha doğrusu bu parlamento galiba. Onu da söyleyeyim. Şöyle. Parlamento binası. Grant bana demişti, parlamento binası güzeldi, ben gittim falan diye, de Google'da da okudum. Adamlar diyordu ki işte hani İngiliz ne deniyor ona, diplomasisine falan ilginiz yoksa sıkılırsınız diyordu. Ama dışarıdan güzelmiş. Şimdi hatta dışarıdan benim gideceğim kiliseden daha güzelmiş. How many people? One. Lovely, go ahead. Thank you. Evet, dedi ki kaç kişi? Bir dedim. Lovely dedi. Geçebilirsin dedi. Bu
Vlog işi de eğlenceli ha. Seviyorum ben. Hani izleyen olmuyor ama olsun. Hadi izlemesinler arkadaşlar. Tam izlesinler diye çekiyorum tabii de. İzlemezlerse de izlemesinler. İzleyen izliyor. Ben izliyorum. Bana yeter. Arada böyle geri dönüp bakıyorum. Baksanıza. Yeah. No, I just do it for myself. No vlogging. Can I have the English one? Thank you. Sesi az bunun. Ne arttırabiliyoruz? Tek taraftan geliyor mu? Vlogger mısın diye sordu girişte elimde kaç video çekiyorum ya. Dedim yok dedim ya kendime yapıyorum. Böyle aslında evet demem lazım. Sonuçta bilmiyorlar benim kaç takipçim olduğunu, bilmiyorlar ki YouTube'da beni 100 kişi izliyor izlemiyor. Aslında herkese yapacağım. Evet vloggerım. Türkiye'de çok ünlüyüm falan. Belki bedava bir şey verirler. Bu arada bu da en önemli, şimdi göstereceğim, gösteremiyorum çünkü herkesin başına dikilmiş. En önemli anıtmıştım. Bu anısına koyuyorlar ya. Şöyle dur, soldan sağdan bir yerden çekeceğim şimdi. Az önce dinledim de diyordu, ne diyordu ya? Anlattı aslında. Birinci Dünya Savaşı'nda bir tane asker, bu adı bilinmiyormuş bunun. Unknown Soldier olarak geçiyor. Bir şeyler anlattı da dinliyordum da işte bir yandan da yapıyordum. Bakalım introduction diyelim. Anlatsın bakalım. 3. Henry ile başlamış burası. En önemli gotik denmiş. Anlatıyor şu an. Böyle Henry'nin birinin şirayını buradaymış kalbinde diyor. Herhalde şu içerisinde mi? Dur bakalım. Pazar duası mı ettiler? Anlamadım, bir şeyin duası ne edildi ama. Sorry, you cannot use that in I the cannot. church. Burada da. Bu çok güzelmiş. Bunları hiç tanımıyorum, kim bunlar? Francis'in karısı diyor ama Francis'i tanımıyorum ki karısını tanıyayım. Ama güzel. Elizabeth'in mezarı. Birinci Elizabeth burada yatıyor. Şurada da Kral Henry yatıyor galiba. İşte öyle değilmiş. Henry'nin burada işte. Bu Henry'nin olması lazım.
King George'un kılıcı. Kesin hiç kullanmadı. Ne olsun. Gerçi salladım ama belki de çok böyle şey bir adamdı. Savaşlarda en önde gitti. Sanmam ya. Kesin kullanmamıştır. Herkes de buraya gömmüşler ya. Nedir böyle? Ve daha birini gömecekler mi acaba? Bir dakika. Geçen ölen kraliçeyi nereye gömdüler? Ya son kraliçeyi. Bak bilmiyorum. Acaba o da mı burada? Buraya giremiyormuşuz çünkü zemin şey değilmiş. Şu burayı yaptıran kral. O evet. O kalbi de dediği yer burasıymış. Burası buranın kalbiymiş. Buraları da birilerini gömmüşler. Kim bilir kim bunlar. Milyon tane kişi. Bu arada güzel. Ama beklediğimden uzun sürüyor. Beklediğimden büyükmüş. Beklediğimden çok insan var. Benim buradan Buckingham Sarayı'na gitmem lazım. İsmini. Çünkü hani asker değişimine gitmek istiyorum. Asker değişimi da şey olmuş. Bu zaten ekstra 5 pound. Yani galeriye şimdi 5 pound verecek halim yok. Zaten şeyim de yok. Zamanım da yok. 5 pound'a geçiyorum. Burası Harry Potter'ın çekildiği yer mi? Bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bu çok benzemiyor mu? Yani hani böyle sanki oranın bahçesi gibi ama bilemedim. Potter olabilir ha. Vallahi diyorum. Bilmem belki de böyle bir sürü yer var da yani benziyor. Lan benzemiyor değil. Evet son şöyle bir arkadan bakıp gidelim de sim kart alalım. Buckingham Sarayı ne tarafta, sim kart ne tarafta. Dur bakalım nasıl yapacağız bunu ya. Vodafone'a gitmem lazımmış. Vodafone burada da peşimi bırakmıyor. Şöyle yani marketlerde satılıyormuş, online bir şey yapman falan lazım dedi. 20 GB yazıyor, 10 pound yazıyor ama online yapman lazım diyor. Boş geliyor diyor. Yani ne diyor, ne demek istiyor çok anlayamadım. Online yapman lazım. 10 pound'u neye veriyorum? Yani hani tam 20 GB alıyorum ama online'dan mı yüklüyor? Saçım çok kötü. Neyse yurt dışında olur böyle kötü saç. Gerçi İstanbul'da da böyle. Fark ettim de şimdi. Benim saçım hep kötü. Neyse insanın kendini bilmesi güzel bir şey. Şimdi Buckingham Sarayı'na gidiyorum. Muhafız değişim törenini izleyeceğim diye umuyorum. Umarım öyledir. Hala şüphelerim var çünkü. Mağaza çalışanları falan hep Hindistanlı. Yani ya da bana denk geldi. Böyle mağazadaki işte o kasiyer görevindeki kişiler. Ama Tokyo'da da böyleydi bu arada. Bütün böyle Lawson'lar, 7-Eleven'lar hep kasiyerleri Hindistanlıydı. Yani ucuza mı çalıştırıyorlar? Bilmiyorum. Ama yani tahmin mesela burada da şu an bir şey görüyorum. Yine Hindistanlı. Ya da Pakistanlı işte onlardan biri. Öyle ırkçı gibi olmuyor. Yani gördüğümü söylüyorum. Ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Bayağı kişi var. Çok kişi var. Nereden gitti? Bir de şey sesi de duyuluyor. Bir şeyler öttürüyorlar. Aha saray karşıda kaldı. Ters tarafa girdik. Saray orada. Biraz koşayım mı ne yapayım? Çok kişi var. Bu ne böyle? Arkadaşlar bu her gün olan bir şey. Siz neden buraya doluştunuz? Yani bugün. İlla cuma gelelim. Aha atlar geçiyor.
Ha, buradan hiçbir şey göremiyoruz. Burası Trafalgar Meydanı. Trafalgar Meydanı'nı şöyle bir görelim. Oh, he signed? Bu ne? Bu ne? Adem'le Havva. Şimdi bu Michelangelo'nun resmi. Şu da Leonardo da Vinci'nin. Arkadaşlar Leonardo'yu bulduk. Michelangelo'yu bulduk. Şimdi de Rafael'i buldum. Ama Donatello seni bulamadım. Senin bir eserin yokmuş burada. Ninja kaplumbağalar resme başlamış ama Donatello resmini buraya koymamış. Buradan kaplumbağa adamı kınıyorum. Seni Splinter Usta'ya şikayet edeceğim. Ama diğer üçünün resmi güzel, başarılı buldum. Yani sadece demek ki kılıçla şeyler değilmiş, yetenek de varmış. Şimdi klasik bitti. Biraz da diğer tarafları görelim. Ha pardon, klasik bitmemiş. Bir dakika. Şimdi burada da Michelangelo diyor. Burada Michelangelo, Rafael yazıyor. Bir dakika. Ya ama orada Michelangelo vardı. Ne yapmışlar? Onu oraya mı taşımışlar? Aklım karıştı. Bir dakika. Yalan mı yazmışlar? Bakayım burada Donatello var mı yoksa? Bakalım. Yok, Donatello'yu göremedik yine. Evet. Bakalım burada da Michelangelo var yazıyor. Gerçek mi, değil mi? Parmaktan sonra. Bu arada şimdi ben bunları bakıyorum, izliyorum, görüyorum. Güzel diyorum. Aa ne güzel çizmiş diyorum. Ama hikayesini bilmiyorum. Hikayesinden daha çok ne bileyim teknik şeylerini falan bilmiyorum. O yüzden burada mesela şeyler var. Tartışıyorlar, bir şeyler konuşuyor. Aa şunu yapmış falan. Bir tek kıskandım. Yani bir de Hristiyan bu yani en azından şu an olduğum yerde bu Hristiyan şeyleri var işte hikayesi anlatılıyor şöyle. Onu da bilmiyorum. Hani ne bileyim inci var şimdi. Yani oturup onu da şey yapacak değilim. Ama yani böyle hani teknik açıdan olsun işte tarihi bu şeyi anlattığı hikayeyi bilmek güzel olur. Ne dersiniz orada yazıyor açıklaması. Evet yazıyor da burada çok fazla eser var. İşte merak ettiklerime şöyle bakıyorum. Bir tane daha Rafael yakaladım. İnce kaplumbağa durmamış çizmiş. Oo burada da çizmiş. Bunu Michelangelo ile birlikte yapmışlar. Sebastiano del Piombo. Ama dizaynında işte Michelangelo ile çalışmış. Şurada da bir şey var.
Aha, buldum. Michelangelo. Burada Michelangelo. Donatello neredesin? Bak Michelangelo 2 tane, 3 tane, hatta 2,5. 2 tane kendi resmini koymuş. Bir tane de koordineli çalıştığı resmini koymuş. Donatello. Hemen çiz bir tane yolla. Bırak bu. Çubuk mubuk. Donatello çubuk. Oynama artık. Uyarıyorum. Evet. Van Gogh'u bulduk. Çizmiş yine. Güzel bir şeyler. Bak ne güzel konuşuyorlar. Anlatıyor. Ne bileyim ya bir şey konuşuyor. Bu ne ya? Güzel bu. Bunu ben de çizerim arkadaşlar şimdi. Çizerim bence. Tamam şaka güzel işte bir şeyler yapıyor. Yani çok sanattan anlayan biri değilim ne yapayım. Ya güzel çizdiğini görünce biri evet daha güzel çizmiş diyorum ama ne anlatıyor bilmiyorum. Bunların hepsi o. Evet burası da Londra Kulesi olarak geçiyor. Dünya mirasıymış. Bayağı güzel duruyor bakalım. Yani kulesi dediğime bakmayın kale. Londra Kalesi gibi bir şey. Karşıda da Londra Köprüsü mü ya? Değil farklı. Bayağı bir bildiğiniz böyle büyük kale güzel duruyor. Yalan yok. Çok güzel duruyor. Şu da işte dediğim Tower of London diye geçen yer. Şimdi buranın içine gireceğim. En böyle kesin gitmeniz gereken yerlerden. Şu haritada varmış. Hemen bir haritayı alalım. O kadar yıllık oyundaki harita tecrübelerimizi konuşturalım. Şeyler söyleyemedim. Kuzgun. Kuzgunlar isimleri var. Diğerleri uyuyor herhalde. Şu ikisi 2 taneymiş. Hah. Eğer diyor ki kuzgun diyor burayı terk ederse diyor krallık batacak diyor. Arkadaşlar İngiltere'yi batırmak için şey yapmak için demek ki çok uğraşmamak lazım. Halbuki şuradaki kuzgunları kaçırsanız oluyormuş. Yani böyle bir şey amacı olan varsa basit geldi bana. Kuzgun peluş. Böyle şeyler var. Kesin pahalıdır bunlar. 35 pound. Buradaki çalışana dedim ki nereden başlamalıyım. Dedi ki kraliyet mücevherlerinden başla dedi. Nedir kraliyet mücevherleri derseniz ben de bilmiyorum. Herhalde belki kraliçenin tacı falan oradadır. Aa öyle mi? Olabilir ha. Sonuçta öyle ama aynı tacı mı giyiyorlar ya? Herhalde aynı tacı giyiyorlardır. Dur saçma oldu. Bakalım ne varmış bilmiyorum ki. Hoşuma gidiyor böyle orta çağdan kalma kaledir, şeydir. Şu yukarıda bir yerde balista gördüm böyle. Ha böyle kocaman arbalet gibi şey var ya. Onun Türkçesi o da mı balista acaba? Bilmiyorum. Yüzüklerin Efendisi'nde çok kullanıyor. Isengard ondan şey yapıyordu ya. Kullanıyordu. Heh şimdi. Evet haklıymış burası cidden. Kalabalık oluyor galiba. Çünkü herkes sanki buraya doluşmuş. Bakın kimler var. Maalesef bu mücevher
işte kraliyet mücevherlerini olduğu yeri çekemiyorduk. Yani yasakmış. Ne vardı hemen söyleyeyim. İşte 1. Elizabeth'ten bilmem neye kadar bütün herkesin taktığı taçtır. İşte ne bileyim bu coronation dedikleri, işte tahta çıkarken yaptıkları bir tören var ya. Onu yaparken giydikleri elbiseler, işte son Charles işte şey yaptığında onun giydiği şey falan filan, her şey vardı. Size asker duruyor orada. Fotoğraf çekeyim. Burası da o Beyaz Kule. İşte zırhlar falan filan. Bu arada küçük bir bilgi vereyim. Kraliyet işte mücevherlerin olduğu yere gittim ya. Orada diyor ki 1640'larda mı ne? Neredeyse bütün mücevherleri eritmişler. Onlarla da para basmışlar. Yani para eritip para yapmışlar. Böyle bir bilgi. Yani ne oldu o zaman, bir yokluk mu çekildi de öyle bir şey oldu bilmiyorum. Yani 1640'lardan önce Orta Çağ'daki bütün kraliyet mücevherleri falan yok neredeyse. Sebebi de bu. Bu nedir ya? Bu korktum. Burada da işte silahlar. Zırh yok burada. Hep silah ya. Burası silahlık. Şurada da bir değişik bir şey var. Bir ejderha var. Böyle bir ejderha yapmışlar. Böyle. Arr. Hah. Burayı da bitirdim neredeyse. Şimdi katedrale gideceğim. Güzel burası. Ama pahalı işte ya. Yani aşırı pahalı. Bilmiyorum. Bu kadar pahalı olmamalı. Yani veriliyor diye neden düşürsünler? Doğru da yani. Aman işte ben de fakirliğimden şey yapıyorum. Yakınıyorum. Ne yapayım? Arkadaşlar Saint Paul Katedrali'ndeyim. Buraya girmek 26 pound. Bence değmez. Güzel. Cidden güzel yer. Ama 26 pound. Hayır. Ben gittim. Siz şey yapmayın diye. Benden görün. Şöyle bir göstereyim. Yani cidden böyle çok güzel. Tavanlar falan şurası. Buradaki artık şöyle tepeye baktığınızda tabi hayran olmamak elde değil ama 26 poundluk hayranlık mı? Yani 26 pound bence değil. Bir de bunu daha önceden de söyledim. Burada yani bu kiliselere girmek falan çok pahalı. Burası geçilebilir.
Burada da çok konuşulmuyor ya. Güzel. 26 pound. Etmez. Evet, 26 pound'u 20 dakikada çöp attım. Ya çöp atmadım tabii. De. Biraz da çöp atmış oldum. Evet. Ben hata yapıyorum ki siz yapmayın. Burada da mezarlık var galiba. Evet. Oo. Bunlar hep asker galiba. Böyle gözüküyor. Bazıları denizci, bazıları işte piyade. Bir daha hatırlatıyorum. 26 pound. Evet, biraz üzüldüm. Yalan yok. Ama neyse, görmedik demeyiz. Arada da şey yapıyor. Saint Paul'u görmeden de Londra'ya gittim demeyin. Tabi sevmedim böyle şey kişileri. Ya bu arada kötü değil ya. Şey yapmıyorum. Paranız varsa gezin. Benim bütçe biraz kısıtlı olduğu için ona şey yaptım, içerledim. Yoksa başka bir şey değil. Nedir böyle? Şehir, binalar. Allah Allah. Dur, yazıyormuş orada. Birinci Dünya Savaşı anısınaymış. Şimdi 500 küsür merdiven çıkıyormuşum. Bakalım. Saymayacağım. İnanıyorum. Cidden yoruldum. Çık bitmedi. Çıkmaya değer mi? Ya şunlar bütün görüşü kapıyor. Şu demirlikler. Herhalde insanlar atlamasın diye koymuşlar da bütün manzarayı kapıyor. Olmasaymış. Şu içine gireceğim ama burayı çekmek yasak galiba içine. Yani umarım değildir. Güzel bir şey varsa. Olmadı, ben zaten size anlatırım. Yok. Bitmiyor. Çık. Bitmiyor. Ne ya? Hop. Bunun inişi var bir de. Böyle bir şey olabilir mi? Başım döndü. Çok açım zaten. Baksanıza. Dur bakalım, belki 26 pound biraz da olsa değecek. Düşer. Göreceğim herhalde.
arada suyun rengi berbat. Berbat. Çamur gibi bir şey. Ben bilmiyorum, normalde bu su böyle mi yoksa pis bir şey mi? Ama çok kötü duruyor. Bu arada burger söylüyorsunuz. Sonra bu istediğiniz 15 tanesini ekliyorsunuz. Milkshake'de de mesela bunları karıştırabiliyorsunuz. İşte ben milkshake aldım. Mango vanilya yaptım. Şurada da gözünüzün önünde hazırlıyorlar. Böyle ilk defa geldim, bilmiyorum. Milkshake sonra alacağım. Böyle bir şey. Bakalım. Yandı. Başarılı. Bu arada buranın kolası da farklı galiba. Orada böyle fıstık falan var. Alıp fıstık yiyebiliyorsunuz. Şimdi milkshake'i bekliyorum. Bu arada içecek de zaten sınırsız. Şöyle diyeyim. Bir tık pahalı. Bir cheeseburger, bir kola, bir de milkshake büyük boy. 23 pound verdim. Thank you. Oh, thank you. Pipeti unutmuşuz. Mango vanilya karışımı. Öyle aldım. Beğendim. Tamam. Türkiye'de olsa gelirim. Berke onayladı.